Herkese selamlar, ben Mustafa. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda Mendix SAP BTP Deploy'u göreceğiz. Öncelikle bu SAP BTP Cockpit'te bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Register olmamız gerekiyor. Tamamen ücretsizdir. Buradan, bu sayfadan Register tıklayıp kaydı yapabilirsiniz. Benim kaydım olduğu için ben Sign in diyerek işleme devam edeceğim. Evet, burada e-mail adresimle devam ediyorum. Şifre isteyecek. Ben şifreme girip buradan devam ediyorum. Evet, bu sayfadan Trail Home'la tıklayıp tekrar buradan devam edelim. Evet, buradan US East'i seçip devam ediyoruz. Ve burada bu işlemler biraz zaman alacaktır. Bekliyoruz. Hesap oluşturma işlemi tamamlandı. Şimdi buradan devam edelim. Buradan Go to Trail hesabına gidiyoruz. Butona tıklayıp evet, gördüğünüz gibi burada bir yukarıdaki kısım global account'um, alttaki kısımda sub account'um. Buradan istersek farklı sub account'lar oluşturabiliyoruz. Ama biz işlemimizi bu şu anda trail account üzerinden gideceğiz. Evet, burada gördüğünüz gibi bir spaces var. Biz bunun üzerinden devam edeceğiz. Yeni space'ler oluşturulabiliyor isterseniz. Bu işlemlerimizi bu şekilde buradan devam edeceğiz. Şimdi Mendix tarafına geçelim. Burada yeni bir app oluşturacağız. Create app diyorum. Evet, bir isim veriyorum. SAP Mendix dedim. Ve Next dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok template var ama ben SAP template'i seçeceğim. Buradan buradaki linke tıklayıp arama kısmına SAP yazıyorum ve buradaki Fiori'yi seçiyorum. SAP Fiori'yi seçiyorum. Evet, buradan da Create App'e tıklayıp uygulamamın oluşturmasını bekliyorum. Burası biraz zaman alacaktır. Evet, şimdi uygulamamız oluşturuluyor. Bu uygulama oluştururken hemen kısa bir açıklama yapayım. Bu template Mendix 9.24'te yani daha üst versiyonları yapmak için bunu nedir? Tekrar en son Mendix Pro versiyonda açıp convert edebilirsiniz. Çünkü bu template'in içerisindeki konnektörleri kullanmak lazım. Mevcut app uygulamanızı yapacaksanız bunun içindeki konnektörleri dikkate alarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ben şimdi Mendix Pro'da açıyorum bu uygulamayı. Gördüğünüz gibi burada bazı konnektörler var. Bunları kendi uygulamanıza ekleyip işleminize bundan sonraki işlemlere bundan sonra devam edebilirsiniz. Burada çünkü çok fazla konnektör var. Biz oluşturuldu. Şimdi buradan bir environment'a bir kontrol edelim. Evet, burada şurada hemen tıklayıp evet, gördüğünüz gibi şu anda Mendix'in varsayılan kısımları mevcut. Buradan Settings'e gelip Cloud Settings'i yapıyoruz. Evet, şu anda Mendix Public Cloud Deployment mevcut. Biz buradaki SAP BT Cloud Deployment'ı aktif edeceğiz. Setup diyorum. Evet, buradan Getting Started deyip hemen buradan US'e takini bir seçiyoruz. Çünkü SAP tarafında onu seçmiştik. Buradan Use Different Account deyip oluşturduğumuz account bilgilerini, SAP tarafındaki account bilgilerini buradan giriş yapıyoruz. E-mailimizi ve password'unu. Ben evet şu anda ben Password Manager üzerindeki bilgilerimi alıp buraya ekledim. Şimdi sign in diyorum. Evet, gördüğünüz gibi tüm SAP tarafındaki bilgiler bana geldi. Buradan domainimi seçebiliyorum, işte ve space'leri seçebiliyorum. Buradaki bilgiler tamamen Mendix tarafına şu anda aktarıldı. Evet, buradan PostgreSQL ile devam etmek istiyorum. Yani Trail'i seçip buradan da konfigürasyona tıklayarak evet, işlemlerimi buradan kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi Trail isterseniz değiştirebilirsiniz. Değişiklik yaptıktan sonra Upload deyip buradan işlemi tamamlayıp devam ediyorsunuz. Ondan sonra Create'e basıp
SAP tarafındaki e, instansların oluşmasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi provision başladı. Bu da biraz zaman alacaktır. Evet, şimdi hazır seviyeye geldi. Ready yazıyor. Ee, Buradan create packet from the team server, yani projemizdeki nedir? Yaptığımız commitler, branchlardan bir seçim deploy yapacağız. Şimdi burada yeni oluşturduğum için şu anda ben en üsttekini, yani bu template'i oluşturdum ve bunu seçiyorum. Template oluşturduktan sonra buradan herhangi bir versiyon numarası veriyorum. Ondan sonra build run versiyon deyip işlemin başlıyordur. Bu da elbette ki biraz zaman alacaktır. Bekliyoruz. Evet, bu sırada bir SAP tarafını kontrol edelim. Evet, bu sayfayı şöyle bir yenileyim. Burada sayfa yenilemeleri ve şeyler biraz SAP tarafında yavaş işliyor. Evet. Şimdi space'imize gördüğünüz gibi instance oluşmuş ve buraya şimdi application oluşturacağız. Evet, space'lerimiz burada gördüğün gibi instance'larımız otomatik olarak oluşturuldu. E, evet, şimdi buranın tamamlaması bekliyor. Evet, burası da tamamlandı. Şimdi buradan ne yapacağız? Deploy yapacağız. Artık application'ımızı tamamen SAP tarafına aktaracağız. Şimdi buradan transport deyip işlemimizin tamamlanmasını bekliyoruz. Tekrar SAP tarafına bir bakalım. Burada sayfayı yenileyelim. Evet, app'imiz de burada oluştu. Gördüğünüz gibi, ama şu anda nedir? Yani stop, işlem devam ettiği için henüz app start edilmedi. E, Bunun tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, buradan loglardan da süreçleri takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm işlemler, süreç buradan otomatik olarak log tutuluyor. Evet, şimdi işlemimiz burada. Gördüğünüz gibi burada schedule eventleri kontrol edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, yani aktif edebilirsiniz. Şu anda pasif durumda. Bu serviceslerde gördüğünüz gibi SAP servislerin tümünü görüyoruz. Aktif olanlar ve pasif olanları tümünü buraya entegre etmiş durumda. Evet, şimdi buradan continue deyip yeni bir işlem başlatalım. Start application deyip uygulamamızı başlatacağız. Evet, tekrar yenilemem lazım zannedersem. Normalde aslında işlem başladı burada. Evet, evet. Tam şey yaparken işlem başladı. Biraz gecikmeli şey yapabiliyor. Bilginiz olsun. Yani bu SAP tarafında özellikle bazen işlem yaptığınızda çok logout, login yapmanız gerekebiliyor. Yani bununla bir genel bilgi olarak vermek istedim. Evet, şimdi burada da uygulamamız bu tarafa da başlıyor. Hem Mendix tarafında işlem devam ediyor, hem SAP tarafında işlem devam ediyor. Tamamen evet, buradan verdiğimiz komutlarla hareket ediyor. Evet, gördüğünüz gibi işte memory kullanımı, disk kullanımı vesaire burada gözüküyor. Evet, işlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi başladı. Şimdi evet, Mendix tarafına geldiğimizde environment'ım da hazır ve şu anda çalışıyor. Buradan evet, change password diyerek buradaki login şeyimizi değiştirebiliriz. E, Kendimize buradan bir password atarsak sistemde, evet, ama şu bir çalışmayacaktır. Bunu tekrar bir hatırlatmak için yazdım. Daha güçlü bir şifre algoritması gerekiyor. Çünkü production'da olduğu için, hani lokaldeki gibi bir mantık yok burada. Şifreyi değiştirdikten sonra sistemi yeniden restart yapmanız lazım. Yani bunun üzerinden şey üzerinden yapabilirsiniz. Yani Mendix üzerinden. Stop application diyeceğiz. Evet, uygulamayı durduruyorum. Tekrar başlatacağım.
Evet, başarılı bir şekilde başlatıldı. Evet, şimdi App URL'ye tıklayacağız. Gördüğünüz gibi bu App URL SAP tarafından elde ettiğimiz URL. Ee, Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Bunu tıklayıp işlemimize devam ediyoruz. Production'ı göreceğiz. Değiştirdiğim şifreyle buradan giriş sağlıyorum. Sign in dediğimde uygulamama giriş yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda uygulamama giriş yaptım. Bu tamamen şu anda SAP üzerinde çalışan bir sistem. Ama şunu unutmayın ki oradaki oluşturduğun trail account'ta 30 günlük bir süresi var. Yani Mendix tarafındaki gibi silip yapmıyor. Ancak 30 gün kullanabiliyorsunuz. 30 gün sonra yeni bir trail oluşturmanız lazım. Tamamen test amaçlı bir kısım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.